Arkadaşlar bugün şeffaf silikon kullanarak nasıl kalıp yapabiliriz onu göstereceğim. Nalburlarda, büyük yapı marketlerde bu ürünü bulabilirsiniz. Şöyle ahşap sepet gibi tarzında yüzeyi olan bir üründe kullanacağım. Nasıl çıkacak merak ediyorum. Ve özellikle şu üründe merak ediyorum. Sukulent saksısı tarzı orta sehpa süs eşyası var. Dış yüzeyi taş desenli, görüyorsunuz, kabartmalı. Bunun dış yüzeyinin kalıbını alacağım. Şöyle bir kaba su alıyoruz. Suyun içine bulaşık deterjanı ilave ediyoruz. Bol miktarda ilave ettim ve karıştırıyoruz. Silikon ve mısır nişastasını karıştırarak da kalıp yapılıyor. Onun bir avantajı daha çabuk kuruması, kalıp daha çabuk oluşuyor. Ama bu şekilde deterjanla karıştırarak yaptığınız takdirde silikon kalıplarınız daha uzun ömürlü olacaktır. Bol miktarda sıkıyorum. Deterjanlı suyla şu tezgahın üstünü de sabunluyorum. İlk önce şu büyük objeden başlayacağım. Bunun üzerine de şöyle deterjanlı suyumuzdan gezdiriyoruz. Elinize de biraz deterjan yapın arkadaşlar. Yapışmaması için. Çok ince olmasın arkadaşlar. Şeffaf silikon olduğu için yani kalınlığını gözle de anlayabilirsiniz. Böyle parça parça uygulayabilirsiniz. Yani komple bir kere de yapılacak diye bir şart yok. Kalıplarımız hazır olduktan sonra tabi bunların denemesini de göstereceğim. Arkadaşlar yaklaşık 2-3 saatte dondu diyebilirim. Ben daha uzun süre bekliyordum. Silikon zaten dıştan içe doğru kuruyan bir şeydir. Yani dış tarafı iyice dondu. Ara kısımları belki şeydir ama tam donmamış olabilir ama bu şekliyle çıkarabiliriz artık kalıptan.
kalıplarımızın içini şöyle sıvı yağla yağlıyorum. Ayaklarını bardağa koyup sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sorunsuz duruyor. Çimento ve ince kum kullanarak şöyle harç oluşturdum. Harcın kıvamı önemli arkadaşlar. Çok sulu olursa şu bölgeye tutunmaz, aşağı doğru akar. Şimdi bir teknik daha göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz elyaf. Bu elyaf daha sağlam olmasını sağlar. Bunları da kullanacağım. Yün elyaf, polyester elyaf fark etmez. Hepsi işe yarar. Kaşığın yayvan dış yüzeyi kolaylaştırıyor işimizi. Biz bir tek iç kısmını yaparken çalışmış olduk. Dış kısmını kendi akışına bıraktık. Kalıbımızın sayesinde sorunsuz olacak. Büyüye yaptığım işlemin aynısını şuna da yapacağım. Bunun sonucunu da merak ediyorum. Harcı biraz koyulttum arkadaşlar. Şu parçayı öyle yapacağım. Harcın kıvamı çok önemli arkadaşlar çalışma esnasında. Görüyorsunuz bu parçayı daha kolay yaptım. Buna da şöyle elyaf uygulayacağım. Elyafı harcın içine şöyle yediriyoruz. Evet. Bir gün yeterli oldu. Çok kalın ve büyük ebatlı olmadığı için şöyle yavaş hareketlerle kalıptan çıkaracağım. Evet. Tüm kenarları gevşettim. Şimdi bir taraftan şöyle ayırıyorum. Wow. Bence çok hoş. Resmen sepetin desenleri çıktı. Çok değişik bir şey oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da oldukça iyi çıktı. Görüyorsunuz şu kıvrımlar, kabartmalar yüzeyde belli oluyor. Şimdi orijinalleriyle kalıptan aldığımız halini yan yana göstereyim. Bu çalışmada önemli olan silikonla yaptığınız kısmı, yani kalıp alma kısmını
açık alanda yanmaya çalışın. Silikon çok rahatsız edici bir kokusu oluyor. Bu da kalıbını aldığımız sepet. Silikon miktarı az olduğundan bir de deneme maksatlı yaptığım için şöyle biraz daha alçak oldu. Ama aynısı çıktı diyebilirim. Boyanması halinde birebir sepetle aynı desen. Arkadaşlar umarım çalışmaları beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.